Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer Doktor Denizhan Özgan. Almanya'da staja dair yeni serimize ilk videomuzla başlıyoruz. Bu videoda sizlere Almanya'da staja başlamadan önce bilmeniz gerekenlerden bir ön izleme halinde bahsedeceğim. Bir önceki serimizde sizlere Almanya'da staja nasıl kabul aldığım sürecimden bahsetmiştim. Orada alt başlıklara teker teker değinerek neyi nasıl yaptığımı sizlere genel hatlarıyla özetlemiştim arkadaşlar. Ve serinin son videosunda stajımın ilk günü başlamıştı. Burada stajın ilk sürecinden ve hastane içinde yaşadıklarımdan bahsetmeden önce sizlere gerek kılık kıyafet gerekse zamanlama ile ilgili hal, tavır ve davranışlarla ilgili bir öneri listesi sunacağım sizlere. Kendi yaşadıklarımı temel olarak baz alıp sizlere neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair ufak önerilerde bulunacağım. Şöyle ki orada benim her sabah saat 7'de hastanede hazır olmam gerekiyordu arkadaşlar. Saat 7.30'da hasta yatış viziti ile gün başlıyordu. Bu vizitte bölüm şefi, şef yardımcıları, Oberarztlar, Facharztlar, asistanlar ve stajyerler olmak üzere bütün tıp ekibi, case management ekibi, hemşireler total bir sağlık yönetimi olarak bulunuyordu arkadaşlar. Ve geçerli bir sebep sunmamanız durumunda geç gelmeniz yahut gelmemeniz hoş karşılanmıyordu arkadaşlar. Burada sizlerin dakikliğinize ve zamanında orada hazır bir şekilde bulunmanızı ciddiyetle ve şiddetle tavsiye ederim. Kılık kıyafet olarak ise bana beyaz önlük tabii ki olacak şartıyla, beyaz önlüğümüzün önü kapalı ilikli oluyordu arkadaşlar. İçinde ise yakalı bir tişört yahut gömlek giymem tavsiye edilmişti. Bu tavsiye tabii ki sevgili abim Enes abi yapmıştı. Altta ise siyah bir pantolon giymem tavsiye edilmişti. Bu şekilde hazır kıta her sabah 7'de orada oluyordum arkadaşlar. Beyaz önlüğün önünün kapalı olması bir kural olarak karşımdaydı. Yani öyle istediğime bağlı bir durum söz konusu değildi. Ve söylemeliyim ki oradaki akademisyenler başta olmak üzere bütün personel, bütün hocalarımız bir kongreye hazırlanır gibi şık bir şekilde giyiniyordu arkadaşlar. Kadın doktorlar ise genellikle pantolon kıyafetler yahut bazen de uzun elbiseler tercih ediyorlardı. Burada sizlere kıyafetinizin ciddiyetine dikkat etmenizi önemli tavsiye ederim. Bunların dışında orası internasyonel bir ortamda arkadaşlar. Enes abi Türk olarak doktordu. Yanında staja kabul aldığım Doktor Matis Yunan'dı. Onun dışında Meksikalı ve diğer ırklardan doktorlar da vardı arkadaşlar. Bunlar tabii ki Almanların yanında bulunan doktorlardı. Hastane personelinde de aynı şekilde bir internasyonellik mevcuttu arkadaşlar. Açıkçası hastanede Türklerin bulunması gerek sistemi anlamak ve bir şekilde dahil olmak, gerekse bu tıbbi eğitim stajı esnasında neye nasıl dikkat etmem gerektiğini vurgulamaları hususunda oldukça faydalı oluyordu. Yani sizin dilinizden anlayan ve konuşan insanların olması faydalı oluyordu arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki diğer personel de benimle oldukça iyi bir şekilde iletişim kurmuştu. Burada sizin takındığınız tavır ve iyi niyetiniz, samimi yaklaşmanız oldukça önemli arkadaşlar. Ve her şey bir yana sizler orada Türk tıbbiyesini temsil edeceksiniz. Belki de sizden sonra oraya Türk tıbbiyelilerinin stajyer olarak kabul edilip edilmemesi sizin tavrınıza göre değişecek. Bu yüzden tavır ve davranış konusu da oldukça önemli arkadaşlar. Ve tabii ki burada bana stajım esnasında yardımcı olan bazı doktorlara ve personele teşekkür etmem gerekiyor arkadaşlar. Bölüm şefi Doktor Ferle Fise van der Walle, Doktor Pablo André de Montemayor, Doktor Johan Wirtz, Doktor Daniel Ruiz olmak üzere doktorlara, hemşirelerimizden ameliyathane hemşiresi Merlin Hoysleve, Boston Scientific ekibinden Benjamin Akteye ve Almancası ambulans olan poliklinik Türkçe karşılığıyla karşımızda bulunan kısımda bulunan Ioane Castillo, Melanie Göloğlu ve İslam Tokmak'a ve son olarak da Case Management'tan Asit Klesatel'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan arkadaşlar. Kendileri bana gayet sıcak bir şekilde yaklaşmışlardı. Evet, stajın ön izlemesine dair bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.
Bir sonraki videoda sizlere poliklinik tecrübemden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ve tabii ki kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.